Merhaba, hoş geldiniz. Tong Fu serisine devam ediyoruz. Siz biraz daha genişletilmesini istediniz Tong Fu serisinin. Yani sözlü savunma ve saldırı sanatı, sözlü dövüş sanatı. Bugün böyle biraz savunma, biraz saldırı, tam ortası bir şey öğreneceğiz. Çünkü yorumlarda bunu istediniz. Sözlü ayar verme, had bildirme diyelim. Ayar verme biraz daha güncel Türkçe'de hafif kaçıyor ama olsun. Ayar verme diyelim, had bildirme. Bir insanın haddini nasıl bildirirsiz onu öğreneceğiz. Bunu tabii ki olabildiğince böyle ağır olmadan, insanları kaybetmeden, kırmadan öğreneceğiz. Gelin insanlara nasıl haddi bildirilir, nasıl ayar verilir onu görelim. Birini gerçekten böyle yaptığı bir şeyden dolayı üzgün hissettirme. Yöntem 1. Bu şu. Birisi sana bir şey yaptı ve kibarca ona sağlam bir ders vermek istiyorsun. Diyorsun ki, tabi burada biraz mimikler, tonlaman da önemli. Diyorsun ki, ben sana kardeşimsin demiştim, hatırlıyor musun? Bugün anladım ki sen kardeşten de öteymişsin. Çünkü bu yaptığını bana kardeşim yapsa yüzüne bakmam bir daha. Gördün mü? Yükselt, yükselt, bam. Bu yükselt, yükselt, bırak çok teknik olarak kullanacağımız bir şey. Örneğin, daha önce size bunun küçük bir örneğini vermiştim, yine vereyim. Birisi toplantı masasında diyelim ki çok fazla lafa atlıyor, çok konuşuyor, çok ben bilirim havalarında. Bakıyorsun ki adam bir türlü susmuyor ama sadece senin girdiğin yoldan geliyor. Yani sen bir şey söylüyorsun, o da veriyor gazı, kendisi en iyisiymiş gibi. Şöyle yapacaksın, diyelim ki ismi Fatih Bey. Bir yerde duracaksın. Diyeceksin ki ya Fatih Bey aslında bu konuda gerçekten bir uzman ve görüyorsunuz çok değerli fikirleri var. Hatta kendisinin bilmem kuantum teknolojisinde falan fikirleri olduğunu düşünüyorum. Şimdi söz Fatih Bey'de. Bırak herkes dönsün ona. Ah, Fatih öyle kalır işte. Şimdi Fatih'in vesikalığıyla herkes, yayın dondu zaten onda. Bir diğer taktik aynı şekilde işe yarar. Topluluk içerisindeyseniz birini ibretlik hale getirme. Ben bunu seminerlerde yaşıyorum. Nasıl yaşıyorum size söyleyeyim. Bazen sahneye çıktığım zaman özellikle üniversitede 300-400 kişilik kalabalıklar oluşuyor. Sahneye laf atılır bazen. Çok sık gördüğüm bir şey değil ama üniversitede arkadaşlarımız biraz daha cesur oluyorlar. Ve sahneye laf atan kişiyi daha başlangıçta yakalayacaksın onu ilk 10 dakikada. Dersin ki isminiz, o böyle rahat rahat otururken de ismim işte Mahmut diyelim. Sizi sahneye davet ediyorum görüşünüzden dolayı diyeceksin. O gelmemeye falan çalışacak. Alkışlarla falan derken alacaksın yanına. Sahnedeyken onu boyayacaksın. Herkes ona bakacak, ibret alacak. Ve bu sen sustukça küçülecek. Bu kadar basit. Toplantıda falan bunu yapabilirsiniz ya da arkadaş grubunda. Tamam, senin fikrini dinliyoruz, buyurun deyip çağır. Herkes ona baksın. Bu da gayet güzel bir insanın, özellikle karambollerde laf koyan insanların haddini bilmesini sağlar. Bazense susmak çok işe yarar. Yani birisi sana bir şey söyledi, sustun. Bu ama birkaç kişi daha olması lazım ortamda. Tek başınayken işe yaramaz. Susacaksın. Niye susuyorsun? Söylesene, sence böyle değil mi diyecek. Ama burada tabii ki yani söyleyecek bir şeyiniz olmaması lazım. Eksik olduğunuzu düşünüyorum. Siz tamam haklısın diyorsun. Bunu aslında çok sık yapıyorsunuz hayatta. Haklısın, haklısın. Ya hayır, haklısın meselesi değil diye sinirlenecek o. Haklısın, haklıyım değil. Sen söyler misin bunun bilmem nesi nedir diye üstüne gelmeye başlayacak. Bırak sen sus, o biraz tırmansın, bir yerde sinirlenecektir. Sinirlendiği zaman cımbızla söylediği şeyi. Böyle mi düşünüyorsun? Böyle mi olduk şimdi? Maalesef bu biraz tabii ki tuzak kurma. Çok etik değil ama sıkıştığınızda işinize yarayacaktır. Ve geldik dördüncüye. Kalabalık bir ortamdasınız. Biri sürekli size saygısızlık ediyor ve terse çevirmelisiniz. Onun taktiğini ona uygulayın. Bir yerde şöyle bir şey söylemen lazım. Böyle sanki onu anlamıyormuşsun gibi bir etraflara şok içerisinde bakıp ya neden sinirlendiğini anlamıyorum. Bir anda şok olacak o. Diyecek ki ya ben sinirlenmiyorum ki. Böyle konuşma devam etsin. Bir iki dakika sonra tamam ama ben senin bu olaya niye bu kadar aşırı tepki verdiğini ve agresif olduğunu anlamıyorum. 2. Merak etmeyin 3'te 4'te patlar ama her seferinde farklı şekilde söylemeniz lazım. Geldik üçüncüye, biraz daha ya tamam ama bunu sinirlenmeden de söyleyebilirdin. Buradan sonra patlayacaktır. Çünkü bir insana 10 defa deli derseniz delirir. Bu da onun kontrolü kaybetmesini sağlar. Eğer amacınız buysa, maalesef sürekli size hakaret eden, söylediğiniz konuyu saptıran veya çirkince davranışta bulunuyorsa maalesef onu masadan elemeniz gerekiyor. Bu da ona haddini bildirir, ayarını verirsiniz. Oradan sonra sapıttıktan sonra zaten dağılır. Bazense imalarla laf koymanız gerekir. İnsanların kontrolünü, yani birkaç kişinin onun üzerine baskı kurmasını sağlayabilirsiniz. Şöyle, birisi bir şeyler söylüyor ve
O masa, o toplantı masası, arkadaş sohbet ortamı, ikili konuşmalarda çok işe yaramaz. İma ile sizin bilmediğiniz bazı şeyleri ortaya çıkarabilir. Mesela birisi size bir şey söyledi ve hoşunuza gitmedi, ağır geldi. Siyasi inancınıza, dini inancınıza, bir şeyinize ters. Şöyle bir cümle kuruyorsunuz. Şimdi neden böyle düşündüğünü anlayabiliyorum. Çünkü senin dahil olduğun grup bu anlayışta deyip bırak. Şimdi bir kere o hangi gruba dahil, ne anlayışı, ortaya bir zarf atıyorsun. Ve merak etme, bir süre sonra o bir şeye tepki gösterecektir. Ne alakası var canım falan diyecektir. İşte orada söz sana geçecek. Çünkü amacımız sözün sana bir türlü geçmemesi. Sen böyle bir şey söylediğin zaman herkes açıklama bekler. O da. Oradan al topu koş. Kendi fikrini anlat. Boş ver onu. Yani tartışmaya girmek değil amaç. Onun elinden mikrofon alıp kendine çevirmek. Merak uyandırırsan mikrofon sana geçer. Çünkü o dahi merak edecektir. Ben hangi gruba dahilim, fikir ne diye. Bazı insanlar biraz daha eski kafadır. Ama etrafınızdaki insanlar eğlenmeyi sever ya da zekilerdir. Böyle eski kafalı, sadece kabalıkla, kaba güçle veya hakaretle, küfürle konuşan insanlarda şunu uygulayabilirsiniz haddini bildirebilmek ve ayar vermek için. Uzun cümleler kurun. Başında ve sonunda tabii haklısın, senin de dediğin gibi deyip arada istediğin lafı söyleyebilirsin. Kendi fikrini söyleyebilirsin, laf koyabilirsin. İstediğini söyle. Onun anlayabileceği sadece şu. Ha haklıyım. Haklıyım tabii canım. Bu. Başında sonunu anlar. Geri kalanı anlamazlar. İçiniz rahat olsun. Zaten dinlerken senin sonunda en son ne diyeceğine bakar. Söyle istediğini ama tabii sen de haklısın de. Bu kadar. Merak etme, seni dinleyenler mesajı alır. Az önce verdiğim bir örnek vardı. İşte birden söz vermek ve onu öyle bırakmak. Bunu şöyle yaparsanız daha başarılı. Diyelim ki birisi sürekli sizin lafınızı kesiyor veya işte tasdikliyor sanki o çok biliyormuş gibi. Yapacağınız şey şu. Bakıyorsun ki sen söyledikçe tabii falan filan gazlıyor. Konuyu çok teknik bir şeye çıkaracaksın. Uçurumun kenarına getireceksin. El freni çekip ineceksin. Şimdi söz Rahmi Bey'de. Hadi anlat. Anlatabiliyor muyum? Bu seneki benim satış verilerinin geçen seneye göre oranlanmasını benden iyi Rahmi Bey bilir. Anlat Rahmi Bey. Öyle kalır Rahmi Bey. Mavi ekran. Gitti. Error. Bazı insanlar sizi gömmek için vardır maalesef. Eş dost ortamında, sohbetlerde, ailede, toplantılarda, ben hepsini karışık anlatıyorum şu an. O istemez yükçü tipler vardır. Böyle olmasın, şöyle olmasın. Ya bence yanlış yapacaksın. Bu tiplere şunu yapacaksın. Peki seni dinliyoruz ama nasıl olmazı değil. Nasıl yapılacağını anlat. Senin tecrübelerin daha fazladır bu konuda. Nasıl olur diye başlayarak bana anlatır mısın? Ama lütfen pozitif konuş. Bitti. Bakalım konuşabilecek mi? Madem nasıl olmazı çok iyi biliyor, size nasıl olacağını anlatacaktır değil mi? Anlatamayacak. Öyle kalacak. Onun hayatı ve içi hep negatifliğe alışmış. O sadece nasıl olmayacağını, ne kadar başarısız olacağını söylemeye alışmış. İstemez yükçü o. Toplantılarda, ikili ilişkilerde, arkadaş ortamında hepsinde işe yarayan bir şey söyleyeyim. Yokluğunuzu simüle etmek. Ne demek bu? Tamam ben çıkayım o zaman gibi değil de daha güzeli belki bu projede bensiz daha faydalı olur, daha başarılı olursunuz. İsterseniz ben gelmeyeyim, ben yapmayayım. Gördünüz mü? Sorumluluk kalanlar arasında paylaşılacak çünkü seni birisi atıyor. Bunu bir kişiye de diyebilirsin. Karşında birisi var. Tamam o zaman beni istemiyorsan gelmeyebilirim, sorun yok. Çok işe yarar bu. Sen gelmesen, yapmasak, etmesek diye yapışır sana. Yapışmıyorsa emin ol sen zaten fazlalıksındır. Bazı insanlar böyle toplantı masalarında, arkadaş ortamı, sohbetlerde falan kendi hatası geldi mi üstünü kapatır, pişkindir. Şimdi bu insanların ayarını vermek çok zordur. Çünkü onlar çok güzel pisliğini örter. Bunda şunu yapacaksın. Konu bir şeye saptı ya. Birazcık bekle, birazcık konuşulsun. Şöyle söyleyeceksin. Tamam haklısın. Ama bir saniye tüm bunları bir kenara bırakalım 2-3 saniye. Döneceğiz merak etme. Sen az önce şu konuyu demiştin. O ne oldu? Onu biraz daha açabilir miyiz? Hemen kapansın istemiyorum. Biraz nefret doğuracaktır sana karşı ama en azından konu istediğin yöne geri dönecektir. Su yatağını bulur. Geldik son 3'e. Bazen bazı insanlar masada sizi sürekli frenler. Ya öyle yanlış düşünüyorsun, şöyle yapma böyle. Burada tepkiyi çekmen lazım. İnsanları yanına alman lazım. Şöyle. İlk önce duruyorsun ya da arkadaş ortamında da olabilir. Tamam peki bir saniye bir şeyi yanlış anladık. Tam anlamak istiyorum. Sen benim fikrimin hiçbir işe yaramayacağını mı düşünüyorsun? Sence ben yanlış mı düşünüyorum? Sence bu düşündüğüm şeylerin hepsi boşa mı? Bu soruyu sorduğun zaman ilk tepkisi şu olacak. Ya hayır ama. O zaman bana katılıyorsun. Yine şunu diyecektir. Ya hayır da. Ne o zaman? Tutarsızlık sende bak görüyor musun? Dedin, cımbızladın. Tamam konuşmayalım, konuyu kapatalım. Bitti. Trip gibi ama aslında insanın
biraz daha sana karşı toleranslı, hoşgörülü olmasını sağlar. İçin rahat olsun. Bir 3-5 dakika kazanırsın en azından. Bazı insanlara bana amasız bir cümle kur dinleyeyim seni dersen dağılırlar. Çok ilginçtir. Çünkü onun doğası amayladır. Ya tamam katılıyorum ama, ya gidelim ama, ya tamam pahalı ama, ucuz ama. Amayı al elinden bak ne oluyor adam. Öyle kalır. Ve son had bildirme, ayar verme. İkili ilişkilerde de işe yarar. Birisi seninle tatil planlıyorsa, sevgilinle, arkadaş ortamında da işe yarar. Bütün toplantılarda da işe yarar. Birisi senin fikrinin aksini söylüyor. Ve kıl oldun, uyuz oldun artık. Diyorsun ki, peki bir saniye. Burada en kötü ihtimali konuşman lazım. Diyelim ki şöyle oldu. Burada sen sorumluluğu alıyor musun? Garanti ediyor musun? Kefil oluyor musun? Üstüne çok gitmen lazım ama. Bana %100 bu ihtimal yoktur diyebilir misin? Bırak öyle kalsın. Şimdi senin opsiyonunu konuşalım. Çünkü masaya 2 seçenek sunacaksın. En kötü senaryo onun üstüne yapışmış hali ve sorumluluk, bela her şey ona yapışmış. Ya da senin denenmesi gereken fikrin. Bunlar insanları sizden arasında bir mesafe koymaya ve haddini bilmeye yönlendirir. Biraz uzun oldu ama umarım keyif alırsınız. Çünkü Tong Fu gittikçe zorlaşan ama çok işe yarayan tekniklere sahiptir. Güzel savunursanız ve güzel saldırırsanız kimse sizle başa çıkamaz ve girdiğiniz her konuşmadan ikna ile çıkarsınız. Bir sonraki videonun konusu ikna. Ben Önük Tatar. Bir sonraki videoda görüşürüz.